bu ödeme sistemi burada farklı ya, 15 günde bir ödüyorsun. Yani ama bir şekilde alıyorsun. Yani burada öyle çok uçurumlar yok yani bir mala sahip olmak için, aslında öyle değil yani. Fiyata satıyor derken her bütçeye göre herkese göre bir araba mutlaka çıkıyor. bir araba çıkıyor yani. Aynen öyle. Türkiye ehliyetiyle araba almak istiyorsun. Sigorta ne kadar çıkar? Herkese selam. Merhabalar. Ben Seyhan. Ben Özgür. Kanalımıza hoş geldiniz. Tamam, güzel. 4. sorumuz gelsin. Gelsin 4. 4. soru. Kanada'da araba almak kolay mı? Bu soruyu yanlış bir yere koymuşum ben. Evet. Kanada'da araba almak kolay mı? Türkiye'den daha kolay. Yani birçok ülkeden daha kolay. Amerika ve Kanada zaten birbirine çok benzeyen iki ülke. Amerika'da da kolay, Kanada'da da kolay. Yani çünkü neden? Yani araba burada bir lüks değil, araba burada bir ihtiyaç. Çünkü çok yayvan şehirler olduğu için mesafeler birbirinden çok uzak. O yüzden mutlaka arabanız olması lazım. İyi veya kötü bir arabanız olacak yani. Aynen öyle. O yüzden de böyle bir sirkülasyon var burada. Araba alıyorsun, satıyorsun, o arabayı değiştiriyor, gidiyor o yenisini alıyor. Bu arada öteki araba galeriye verdiği araba boşa çıkmış oluyor. Galeri onu daha uygun fiyata satıyor. Onu başka birisi alıyor, daha uygun fiyata satıyor derken her bütçeye göre herkese göre bir araba mutlaka çıkıyor. bir araba çıkıyor yani. Aynen öyle. Çıkıyor. O zaman kolay diyelim. Kolay. Evet, Evet, kolay. kolay. Yani. Evet. Soru 5. Sigortam ne kadar çıkar? Sigortam ne kadar çıkar? Sigortam ne kadar? Tabii şimdi bu sigortanın belirlenmesinde de bazı etkenler var. Yani Bir sürü etken var. sigortada yaşın önemli, şoförlük tecrüben önemli, süresi ne kadar o önemli. Evet. Mesela daha önce sigorta yaptırdın, onu bozduysan, iptal ettiysen orta zamanda bu da o fiyatı etkiliyor. Ondan sonra önceden kaza yapıp yapmamış olman. Değil mi? Tabii. Kaza geçmişin önemli. Şimdi iyi bir şoför olup olmadığını bakıyorlar. Bir de- Genç misin? Gençsen eğer zaten sigortan otomatikman yükseliyor. Hemen araya gireyim. Kadın olman da, kadınlara da sigorta daha ucuza Daha çıkıyor. ucuza çıkıyor. Aynen. Burada öyleymiş. Burada öyle. Değil mi? Evet, bir de şey de var. G ehliyetin mi yoksa G2 ehliyetin mi var? Ona göre de değişiyor Tabii sigortan. G2 ehliyetin varsa o daha yüksek bir sigorta bedelinin oluyor. Tabii. G ehliyetin varsa daha düşük. Yabancı bir ehliyetin varsa, Türk veya Avrupa'dan bir ehliyet getiriyorsan o en yüksek. O zaman yani. tabii daha yüksek. Şöyle ortalama bir şey verelim. Yani bunlar kesin rakamlar değil çünkü sigortada çok etken var. O yüzden diyelim ki Türkiye'den geldin. Türk ehliyetiyle araba almak istiyorsun. Sigorta ne kadar çıkar? 500-600 dolar. Evet. Hadi bir rakam verelim. Diyelim ki iyi bir şoförsün. 500 dolar çıktı diyelim. 500 dolar çıktı diyelim. Aldığın arabaya göre de değişiyor tabii. Gittin O da mesela hani değişiyor, yüksek evet. model işte bir Mercedes aldın. Spor araba alırsan Spor araba tabii, aldın. o daha da Hem arttırıyor. o artı bir de onu da ekledin. Yani 700-800 bin dolarlar çıkar. O kadar çıkmaz da. Çıkar ya. Çıkar mı? Tabii. Tamam. Çıkar tabii. Hayır diyelim ki yani şöyle bir şey yapalım. Ortalama bir fiyat aritmetiği yapalım. Yani 600 dolar çıktı diyelim. Tamam mı? 600 dolar çıktı diyelim. Şimdi Türk ehliyetini geldin, aktardın. G ehliyetini aldın. O deneyimini gittin. G ehliyetine aktardın. Seni artık iyi bir şoför olarak görüyorlar. İyi şoför olarak gördükleri için ve Kanada G ehliyetine sahip olduğun için o 500-600 dolarlık sigorta primin yani aylık ödemen 150 dolarlara, 160 dolarlara, 200 dolarlara yani 150, 160 artık yaşına göre 200'e kadar düşüyor. Yani bir 300 dolar her ay belki 400 dolar sadece sigortadan kar etmiş Kârdasın. oluyorsun. Evet. Aynen öyle. Bir de o mesela arabayı aldın diyelim. Krediyle aldın. Ödeme nasıl yapacaksın? Bu ödeme sistemi burada farklı ya, 15 günde bir ödüyorsun. Yani Burada şöyle 700 dolar çıktı diyelim mesela kredin. 350 ilk 15 gün ayın 15'inde. Bir de ayın sonunda mı yoksa ayın 1'inde ve 15'inde mi? Nasıl çekiyorlar onu? şimdi İkiye bölüp. yani öyle söyleyelim. Yani şöyle bir ortalama fiyat verelim. Şu 600 dolar diyelim. 600 yuvarlak dolar olsun. 600 dolar arabaya ödemem var. Eğer Semi ne diyorlardı ona?
Semi monthly. Semi monthly diye geçiyor. Semi Ödemesi monthly şekli. ödemesi. Yani 15 günde bir ödeme. O zaman ne oluyor? Her 600 dolarlık bir ödeme için 300 dolar o ayın birinde, 300 dolar da ayın 15'inden sonra 15'inden ödüyorsun. Oluyor sana şey yani. 600 doları aylık. Yani işte 2 haftada bir ödeme yapıyorsun. Yani işte Evet. o şekilde 2 haftada. ödemeleri. Bir de haftalık ödeme var. Tabii onları Bir de haftalık ödeme var. Haftalık ödeme yine 600 olduğu zaman da bu sefer her hafta 150 dolar, 150 dolar, 150 dolar, 150 dolar 4 parçada ödüyorsun. Öyle düşünün yani. Evet, değişik burada böyle olması değil mi? 15 İnsanlara gün biraz daha kolaylık sağlamak için kolaylık herhalde. sağlamak için hemen ödüyorsun falan böyle işte hani 2 haftada bir ödeme. Nesi kolay ki ben anlamadım. Otomatik ödeme talimatı veriyorsun bankana. Hiç onunla uğraşmıyorsun. Haftalık ödeme dediğin zaman her hafta otomatikman hesabından çekiyorlar. 15 günlük olursa otomatikman hesabından çekiyorlar. Yani gidip de koştur koştur oraya ben para yatıracağım diye uğraşmıyorsun tabii ki yani. Evet. Tamam. Peki biz arabayı nasıl aldık? Ne kadara aldık? Ne zaman aldık? Nereden aldık? Sorun budur falan. Şimdi biz arabayı galeriden aldık. Biz arabayı taksitle aldık. Finans yaptık. Arabanın temel fiyatı 25 bin Kanada dolarıydı. Onun üzerine tabii vergi geldi. Onun üzerine tabii vade farkı geldi. İşte faizi geldi yani. Tabii biz galeriden aldığımız için %12 faiz ödedik. Evet. Tabii başka ne var? Ha bir de şey yaptık, sigorta yaptırdık arabaya. Sigorta şöyle, araba zaten 70 bin kilometredeydi. 80 bin kilometrelik bir sigorta satın aldık. Yani bu 80 bin kilometrelik sigorta ile beraber araba 150 bine gelinceye kadar, yani 70 binden 150 bine kilometreye gelinceye kadar motor ve şanzıman garanti kapsamında. Onlara Araba. bir şey olursa götürüp orada onların mekanikçilerine ücretsiz bir şekilde Evet, yaptırabileceğiz. sigorta şirketinin mekanikçileri onları ücretsiz olarak yapıyorlar. Tamam. Evet. Başka ufak tefek şeyleri de var onların işte üst kapak contasında bir şey olursa swaplar bilmem neler falan filan onları da karşılıyorlar. Ama arabanın camı kırıldı, arabanın kapısı bozuldu, şu oldu bu oldu onun için bu sigorta geçerli değil. Lastiği patladı şöyle oldu böyle oldu onun için geçerli değil. Bu sigorta sadece arabanın motoru ve şanzımanı ile ilgili. Yani bir arabada en çok para tutacak kısımları sigortalattık gibi bir şey oldu yani. Evet. Biz de bu arabayı 150 bin kilometreye geldikten sonra yani üzerine bir 80 bin kilometre koyduktan sonra maksimum 200 bin kilometrede satmayı düşünüyoruz. Yani satmak da değil de aslında onu gidip galeriye verip onu belli bir paraya sayıp tekrardan yeni bir araba almak. Galeride değil de artık o zamana kadar kredi puanımız da oluşacağı için Rahatlıkla gidip Toyota'ya güzel bir RAV4 hibrit patlatabiliriz değil mi? Evet, tabii. Olur değil mi? Onu bir 3-4 sene sonra yapabiliriz yani. Aynen. Evet. Biz bu arabayı ne kadar taksit ödüyoruz şu an? Biz Onu bu arabaya toplamda 720 dolar aylık taksit ödüyoruz. 720 dolar. Senin sigortan ne kadar çıktı? Benim sigortam 155 dolar çıktı. 155 dolar. Evet. Yani şöyle ortalama 1000 dolar biz araba için bir bütçe ayırıyoruz değil mi? Taksiti ve sigortası için. Sigortası için, evet. Bunu işte ayda ikili şekilde ödüyoruz işte 15 günde bir ödeme yapıyoruz. 15 günde bir ödeme var yani. Her 15 günde bir ödemesi var yani. Evet. Biz buraya geldikten ne kadar süre sonra aldık arabayı? Buraya geldik. Sanırım ikinci ayda aldık değil mi? İkinci ayda aynen. İkinci ayda aldık. Evet. Knowledge Motors'tan aldık. Zaten bugün orada çekim yaptık. Çekim yaptık. Güzeldi. Yine işte Güzel, hani güzel bir arabayı kıstırdık, yakaladık yani o arabayı. evet, aynen güzel Yani yakaladık. böyle bakmak lazım. Yani araba konusunda çok acele etmemek lazım. Biz tabii tercihimizi Japon arabasından yana kullandık. Evet. Biz Japon'u seviyoruz ya. Evet. Japon candır falan. Japon candır. Japon candır isim gibi oldu Japon can. candır. Japon can. Evet. Ya güzel de bu araba konusu. Heyecanlı bir konu tabii yani bir mala sahip oluyorsun. O süreçte işte hangisini alayım, ne kadara alacağım, nereden alacağım falan o güzel bir süreç. Ama bir şekilde alıyorsun. Yani burada öyle çok uçurumlar yok yani bir mala sahip olmak için aslında öyle diyelim yani. Bu bir araç. Evet. Yani buna ulaşmak İhtiyaç. çok zor değil burada. Değil, açıkçası taksitle araba almak yani hayal değil, gerçek falan. Ne yapmıştı? Bir arkadaşımızla daha bugün konuştuk.
kaç bin dolar almıştı? Evet, 4.000 dolara. 4000 dolara. 2008 model Mercedes aldı. Evet. Neydi o? C kaseti galiba. C200 mi? C250 mi? Evet. Güzel de bir arabası var. Çok da Evet, güzel değişik. yani. Gerçi ona biraz masraf yaptı o. O araba ona kaça geldi? 4000'e aldı. İşte bir 7000'e 8000'e falan geldi yani. Bugün Kanada'ya geldiğinizde araba nasıl alınır bununla ilgili her şeyi konuştuk. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve yorumlarda bizimle duygularınızı paylaşın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bye bye.